Yağmurlu bir Sydney gününden herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle iş aramaya çıkacağız. Daha önceki videolarımda söylemiştim, haftanın 7 günü çalışıyordum. 5 gün başka bir yerde, hafta içi 5 gün başka bir yerde, hafta sonu 2 gün içinde başka bir yerde çalışıyordum. Hafta içi 5 gün çalıştığım yerden ayrılma kararı aldım. O yüzden şimdi hafta içi çalışacak başka bir iş arayacağım. İlk Sydney'e geldiğimde bilenler bilir. Ben CV çıkartıp böyle kafe dağıtmıştım ve hani direkt bulmuştum öyle bir iş. Bu sefer geldiğimde hiç öyle bir şeye gerek bile kalmadı. Çünkü hani insanlar o kadar çok işçi arıyordu ki, işte barista, işte çalışacak eleman falan filan. Hani hiç dağıtmama bile gerek kalmadan direkt iş buldum yani. İşte ya şurası varmış buraya gitsene, şurası varmış buraya gitsene falan diye. Hani CV bile çıkartmadım doğru düzgün. O yüzden şimdi böyle kendim bulmak istiyorum işi. Böyle gerçekten CV dağıtmak falan istiyorum. Bir de böyle iş görüşmesi yapmayı falan da seviyorum. Böyle değişik kafeler görmeyi de seviyorum. Şimdi CV'mi çıkartmaya gideceğim. Sonra böyle çalışmak istediğim bölgeler var. Çalışmak istediğim yeri bölgelere göre seçmem farklı olabilir yani. Hani ev seçmiyorum sonuçta. Neden? Konum önemli. Çünkü şu yüzden ya, gerçekten eve yakın olsun istiyorum ya. Zaten hani kafeler çok erken açılıyor. Hani böyle 5'te, 6'da, 7'de. Bu 3 saatten birinde açılıyor ki genelde 6'da açılıyor. O yüzden şimdi 6'da açılacak kafe için de gerçekten böyle 4'te 5'te uyanmak istemiyorum. İnsanı böyle hayattan soğutur o. O yüzden böyle yine evime yakın olsun, böyle tatlış tatlış pıtı pıtı yürüyeyim. Haydi başlayalım. Bu arada niye ayrılma kararı aldım diye merak edenler de olabilir. Onu da açıklayayım. O kafedeki çalışanların çoğu Türktü ve orada tüm gün Türkçe konuşuyorduk. O yüzden ben orada uzun süre çalışmaya devam etsem İngilizceme çok bir katkısı olmayacaktı. Hatta geriye götürecekti. Hani ilk zamanlar için iyiydi. Direkt geldiğimde şıp diye buldum falan. Ama hani bir süre sonra insan şey istiyor. Hani daha da böyle, nasıl diyeyim, daha da böyle kendini geliştirmek falan. Hani 2 ay çalıştım orada. 2 ay için güzel bir deneyimdi. Ama hani artık çevremde full İngilizce konuşulan bir kafe olsun istiyorum. O birincisi. İkincisi bir başka barista arkadaşımız artık daha çok şeyde durmaya başladı. Artık daha çok barda durmaya başladığı için ben daha az barda durmaya başladım. Bu da değiştirme sebeplerinden bir tanesi. O yüzden şu an aradığım iş nedir? Ay hadi bakalım ya, bak bulabilecek miyim? Şu an hiç bilmiyorum nereye gideceğim yani. Hani birkaç kafamda bir yer var da hani bilmiyorum olacak mı olmayacak mı? Ama ben isteğimi söyleyeyim. Bakalım videonun sonunda o isteğime ulaşacak mıyım? Evimin böyle yakınlarında, şu an Secret yapıyorum. Evimin yakınlarında, yürüme mesafesinde, herkesin İngilizce konuştuğu ve benim her zaman barda olduğum, yani makine başında olduğum. Son dur bir şeyler daha ekleyelim. Secret'ın şeyi olmaz, sınırı olmaz. Makine başında olduğum, böyle tatlı, huzurlu, hoş insanların çalıştığı güzel bir kafe olsun. Bırın, bak pıt. Yolladım gitti evrene, gördünüz mü? Bakalım olacak mı? Evet. Kopiciye geldim. Buradan CV'mizi çıkartıyoruz. 15 adet CV çıkarttım. 13 dolar ödedim. Sizce de biraz pahalı değil mi? Çünkü bir tane bir yer vardı. Adı neydi hatırlamıyorum. Ta geçen yıl, yani 2 yıl önce çıkartmıştım. Tanesi 50 cent miydi neydi? Oha! Neyse. Gidiyoruz bakalım. Hava gerçekten o kadar rüzgarlı ki şunu şöyle bıraksam uçacak yani gerçekten. Video çekimi için kötü bir gün seçmiş olabilirim çünkü saçım başım aşırı dağıldı. Ama yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. O hava şartları maalesef. Şimdi şöyle bir göstereyim. Şu an tam olarak şuradayız. Hop.
Benim evim de şuralarda bir yerde. Neyse tam kolum göstermeyeyim. Şuradayız. Ben şurayı çok sevdim. Böyle sırasıyla kafeler, restoranlar falan vardı. Şimdi buradan pıt diye yürüyüp buralara geçeceğiz. İşte şimdi şuralara gideceğiz. Şuradaki kafelere. Az önce kötü bir seçim yapmışım derken en azından şemsiyem vardı. Şu an şemsiyem de kalmadı. Valla arkadaşlar saçımdan ve başımdan asla sorumlu değilim. Şu hale bak. O yüzden kusura bakmayın. Bu video biraz böyle saç baş dağınık olacak. Özürlerimi sunuyorum. Evet, sıradan yürümeye başladım ama birincisi kapalı. Zaten burası İtalyan restoranı. Buraya girmeyecektim ama yağmurdan dolayı kapalı sanırım. Çünkü bayağı bir uyarı falan yapmışlardı şiddetli yağmur yağacak diye. Diğer yerlerde kapalı mı olacak bakalım. Burası da kapalı. Of. Burası bayağı tatlı duruyor. Burası şey değil mi ya? Evlilik tacı. Gireyim bakalım buraya. Kahve yapmıyorlarmış. Bar gibi bir şeymiş sadece. Ama dışarıdan hiç bar gibi bir yer gibi durmuyor. Çiçekli böcekli kafeler. Onunki gibiydi ama kahvesi yokmuş. Bu arada şu evleri çok seviyor ve beğeniyorum. Direkt böyle denizin, marinanın karşısında. Oho, bu nedir ya? Bu nedir? Her yer kapalı. Ay mesela şurayı da çok merak ediyorum. Bunun da içerisinde böyle kafe gibi bir şey var ama buranın da kahvesi var mı yok mu bilmiyorum. Soralım mı? Açıksa tabii. İnşallah açıktır ama of, hiç açık gibi durmuyor. Neyse gelin içerisine bakalım. Evet, gördüğüm kadarıyla burada da kahve yok. Sadece alkol var diye anlıyorum. Şöyle dışarıdan değil de içeriden yürüyeceğim. Böyle daha kolay anlayabilirim. Kahvesi var mı yok mu diye. Buralar biraz daha açık. Çünkü branda çekmişler. Şu geldiğim sıradakilerin hiçbirinde kahve yoktu. Az sonra şu iki yere gideceğim. Şurayı bitirdikten sonra. Aa, Anason. Burası Türk yeri galiba. Burası da kapalı ama yine de içini göstereyim. Full bar. Of, bir Allah'ın kulu da şuraya kafe açmadı mı ya? Yolun sonuna geldim. Hiç açık kafe bulamadım. Şu arka sokaklara gireceğim şimdi. Bununla da vedalaşmalıyım galiba. Böyle kafe ve donut satan bir yer var. Şimdi buraya bir sorayım. Aradıklarını sanmıyorum da sorayım. Evet, tatlış bir yerde arıyorlarmış ama online'dan başvuru yaparsan daha hızlı olur dedi. Aksine yani buraya gelip Allah'ım buraya gelip başvuru yapınca daha kolay olmaz mıydı? Nasıl bir yağış olduğunu göstereyim. Bayağı şanssız bir gün ya gerçekten. Film setlerinde yapay yağış olur ya, aynı onunki gibi. Uçuyor buradan. Yuh. Bir tane tatlış bir İtalyan restoranı, kafesi gibi bir yere CV bıraktım. CV'ni bırak, manager geldiğinde işte sana döner falan dedi. Çünkü gerçekten yani kapı kilitliydi, ben İtalyan restoranı görünce böyle şey yaptım yani, tıkladım, öyle açtılar. Yani kötü bir gün, her yer kapalı, baksanıza yani arkadaşlar alt tarafı bir yağmur yağıyor be. Yani kıyamet kopmuyor ya be gülüm. Niye açmazsınız şu kafeleri? Abi gülüm ya. Şu kafede iş arama sitesi Indeed'de barista arıyordu. Bar and Dining'miş şurası. Ama burası da kapalı. Acaba altından böyle CV mi atsam mı? Hadi yapalım. Bayağı da büyük bir yere benziyor. Şöyle de devamı var. Ay, hoş bir yer. İnşallah biri vardır da içeride. Şimdi denemeden çıktım. İçerisi böyle bir yer. Ama şu an kapalı. Kafesi şu tarafta. Orayı da göstereceğim. Neler oldu hemen onu bir anlatayım. Gerçi yürümeyeyim. Kendime kapalı bir alan bulup orada anlatayım. Neler oldu? Zaten burası işte dediğim gibi iş arama sitesinde ilanı vardı. Girdim.
Hemen bir barista beni aldı. İşte şunu yapar mısın, bunu yapar mısın, işte yapar mısın, işte strong latte, almond piccolo, işte ne bileyim oat cap falan filan. Bu isimler zaten kafelerde de, Türkiye'deki kafelerde de olduğu için Türkçe'ye çevirmiyorum. İnşallah linç yemem. Yani yulaf sütlü cappuccino, işte badem sütlü latte falan, hani başka soya sütlü bilmem ne falan, hani bunlar zaten şeyde de olduğu için çevirdim de inşallah linçlemezsiniz beni. Sonra işte o kahveleri güzelce yaptım. Zaten kullandığım makineydi. Ondan sonra işte ne zamanlar çalıştığımı sordu, ne kadar deneyimim olduğunu sordu falan. Sonra kahvemi beğendi. Dün ve ondan önceki gün 2 tane kişi gelmiş denemeye. Onlardan daha iyisin dedi. Ama yarın ve öbür gün de birileri daha gelecek. Ona göre dedi hani manager'la konuşurum dedi. Ama ben seni beğendim dedi. Ben de CV'mi bıraktım. Ondan sonra manager'la konuşacakmış. Bana haber verecek. Bakalım. Bence beni beğendi. Bilmiyorum, haber gelecek mi gelmeyecek mi görelim. Böyle çok mesajlar alıyorum. Hani barista olmak için işte eğitim önemli mi, sertifika önemli mi, nasıl olabiliriz falan diye sorular geliyor. Mesela bu günkü denememde hani sertifikan var mı, eğitimin nereden, hani hiçbir şey sormadı. Sütü güzel kaynatabiliyor musun, işte ne bileyim kahveleri biliyor musun, makine kullanmayı biliyor musun, grinder'ı biliyor musun falan filan, hani onlar önemli. Sana diyor ki zaten, atıyorum bir kahve yap, işte şunu yap, bunu yap. Zaten hani o sırada anlaşılıyor senin işte sütü nasıl yapabildiğin, makineyi kullanıp kullanamadığın, işte ne bileyim temizliğin, o flaşı alıyor musun, işte ne bileyim süt çubuğunu siliyor musun falan. Hani bir tane aslında kahve yaparken her şey gözüküyor. Yani bence öyle. Ondan sonra bir de mesela her kafenin de kendi müşterisine özel bir, nasıl diyeyim, bir tarzı var. Mesela ben bir süt yaptım. Genelde ya ne bileyim sütün derecesi bellidir, yani onu çok kaynatmaman gerekiyor. Çok da ılıtmaman gerekiyor. Çünkü çok kaynatırsan süt yanar ve kötü bir tat oluşur. Bu arada kahvemi de içeyim. Sağ olsunlar ya, denemeden çıkınca yap istediğini kendine dediler. Yaptım. Ondan sonra bir de bana şey verdiler. Chicken schnitzel sandviç, çok tatlı. Ondan sonra neyse ya, yağmur yok, birazcık yürüyeyim şu taraflara. Ben burayı sevdim, burası olacak gibi ama bakalım hayırlısı. Ondan sonra ne diyordum? Normalde işte çok sütü kaynatmaman gerekiyor. Ben çok kaynatmadım yani, olabildiğince olması gerektiği gibi yaptım. Ondan sonra oradaki barista dedi ki hem bugün dedi hava soğuk dedi, hem de buradaki kişiler genelde hep ekstra hot içer dedi. Hani çok sıcak içerler dedi. O yüzden ben herkesin ekstra hot dediklerini bildiğim için dedi hani genelde ekstra hot yapıyorum. Sen de dedi hani buradayken bir de özellikle havada soğuk, ekstra hot yap dedi. Ben de tamam dedim. Sonra bir sütü ekstra hot yaptım. Yani dedi ki biraz daha kaynat. Dedim süt yanacak abi, yani sorun değil, böyle seviyorlar falan dedi. Tamam dedim. Sonra bir tane almond çay latte siparişi geldi. Yaptım onu. Bademli çay latte. Ondan sonra onu yaptım. Yani gerçekten süt Allah'ına kavuştu orada. Hani sütü haşladığım hiçbir tadı kalmadı onun. Hani öyle istiyorlar diye. Çünkü ne yapacaksın? Yani müşteri gelip yanmış süt istiyorum bana bunu yap deyince ben yanmış süt yapamam demiyorsun. Öyle istiyorsa öyle yapıyorsun. Ondan sonra bayağı haşladım. Gerçekten Allah'ına kavuştu. Kadın iade etti. Dedi ki bu ılık. Ne? Ilık mı? Ablacığım ağzın yanar. Ne yapıyorsun? Gırtlak kanseri olursun. Ilık mı? Ilık mı? Sonra adam kendi yaptı işte o kadının kahvesini. Ben de sordum, hani anlamadım önce. Neyini beğenmedi falan dedi. Boş ver, hani bazıları çok sıcak seviyor falan dedi. Dedim neredeyse yanmıştı o süt. Öyle seviyor falan dedi. Hani ben onu Mokk'ta ya da Bomonti'de, yani şu anki çalıştığım yerlerde yapsam bu kahve yanmış diye yani şey yaparlar. Geri getirirler bana. O yüzden yapacak bir şey yok. Her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır. Böyle ay, neyse ki hava şu an biraz duruldu. Az önce yaşadığım şeyler neydi böyle? Şu şemsiyenin haline bakar mısınız? Ve hala yanımda taşıyorum, belki kafamı kapatır diye. Neyse, ne çok konuştum. İşte birkaç yer daha var CV bırakacağım. Saat kaç oldu ya? 3'te de kapanıyor ya kafeler. Şimdi bir tane mesaj aldım. Az önce yürüdüğümüz deniz kenarında olan ama
tüm kafelerinin kapalı olduğu yer. Allah. O Barangoro diye geçiyor. Oradan birisi mesaj attı şimdi. İşte CV'ni şu kafeye bırakmışsın. Ama işte biz de barista arıyoruz. İşte çarşamba günü saat 2'de gelir misin diye. Ben de dedim tamam. Hani bir de böyle oluyor. Mesela CV dağıtmanın da güzel şeyleri. Hani orası aramıyorsa bile yan kafesi arıyor. Başka bir kafesi arıyor. Hani diyor ki bak bana böyle bir barista geldi falan. Hani böyle imece usulü birbirlerine işçi buluyorlar. Güzel. Çarşamba günü oraya gideceğim. Bugün günlerden pazartesi. Evet, bu aptal şemsiyeden kurtulmanın vakti geldi. Bu kadar pejmürde halde başka bir YouTube videosu çeken var mıdır bilmiyorum. Ama saçım başım berbat. Neyse arkadaşlar, yapacak bir şey yok ya. Böyle güzellik şeylerine çok takılmayalım. Yağmur yağdı, gördünüz. Şemsiyem de kırıldı. Kendimi savunacak bir şeyim de kalmadı. O yüzden böyleyim. Kusura bakmayın. Neyse, şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi Town Hall taraflarında Gillian diye bir tane çikolatacı var. Meşhurmuş bayağı. Ben buraya gelmeden önce bilmiyordum, yani burada öğrendim meşhur olduğunu. Ondan sonra o şey asmış. İşte işçi arıyoruz diye bir tane ilan asmış. Adını unuttum. Bir tane ilan asmış. Şimdi oraya gidelim bakalım. Belki aradıkları kişi benimdir. Başka bir yerden daha çıktım şimdi. İşte direkt barista arıyor musunuz diyorum. Onlar da arıyorsa evet arıyoruz. Gel işte şunu yap bunu yap falan diyorlar. Yine aynı. Aynı terane. Ondan sonra gittim. Çalıştığım yer biraz böyle bir ferah olsun, bir havadar olsun, böyle bir şey olsun istiyorum. Mesela burasının böyle barı hani dar, böyle 2 kişi böyle sığışamıyoruz. O yüzden çok sevmedim orayı. Bir de zaten oranın head baristası varmış. İşte asıl barista için Redfern diye bir yer var. İşte buraya 2 tren uzaklığında. İşte orası için arıyoruz falan filan dedi. Ama oraya gitmeyi düşünmüyorum. Neyse ben seni ararım dedi. Ararsa da gider miyim bilmiyorum. Ama deneyimdir işte, gördük. Bir diğer geldiğim kafe, o dediğim çikolatacı burası. Kapısına da asmışlar zaten. Girelim. Şimdi çıktım görüşmeden. İşte ne zaman çalışabileceğimi falan söyledim. Onlar böyle part arıyorlarmış. Yani atıyorum işte pazar günü akşam çalışacak, cuma günü sabah çalışacak falan filan. Ben de dedim ki ben full time istiyorum. Öyle gelemem. Ondan sonra o da tamam dedi, işte ben bir patronumla konuşayım, tekrar konuşabiliriz falan filan dedi. Ben istediğim ücreti söyledim, onlar da yüksek buldu. Onlar after tax 21-22 ödüyorlarmış. Bence çok düşük. Yani after tax dediğim de işte vergiden sonra. Burada hep brüt konuşuluyor. Atıyorum biri size saatlik $30 diyorsa o vergi kesilmeden önceki hali. Ondan bir de vergi kesiliyor. O yüzden yani after tax vergi sonrası 21 çok düşük. Çünkü ben vergi sonrası yine bundan çok daha fazla alıyorum şu an. O yüzden dedim bu benim için çok az. O da dedi ki işte pazarlık yapabiliriz falan. Ben de tamam dedim. Numaram orada. İsterseniz arayın. Şimdi başka yerlere gidiyoruz. Oh ya, sonunda ne güzel güneş açtı. Hava ısındı. Ne yaşadık öyle ya. Ay burayı çok sevdim. Bak şöyle. Çok güzel duruyor içerisi. Ama kapalı. Açın kapıyı lütfen. İçerisini o kadar çok sevdim ki CV'mi attım. İnşallah biri görür ya. Çok tatlı bir yer. Burası da bayağı tatlı bir yere benziyor. Girelim bakalım. Bazı yerler dışarıdan gerçekten güzel duruyor. Ama içine girip kahve makinesini gördükten sonra hızla uzaklaşıyorum. Hani böyle kahveci olmadıkları belli olan kahve makineleri vardır ya. Böyle, ya şimdi marka söylemeyeyim de hani belli olur yani. Biz kahveci değiliz diye bağırıyordur. Hani oralarda çalışmak istemiyorum. O yüzden girdiğimde çıkmam bir oldu. Şimdi buraya gireceğim. Oraya bıraktım şimdi CV'mi. İşte arıyorlarmış. Manager'ıma göstereceğim CV'ni dedi. Öyle. Burasının nereye benzediğini Instagram hesabımda sormuştum ve çoğu kişi Bomonti Ada demişti. Yine oraya geldim. Gerçekten tam bir Bomonti Ada.
İşte şuralarda böyle sıralı kafeler var, restoranlar falan. Şimdi buralara gireceğim bakalım. Oo, buralarda da bayağı kafeler varmış ya. Yani tam kafe değilmiş de işte böyle bar gibi, böyle sokak lezzeti gibi, ne bileyim gift, hediyelik eşyalı gibi bir yermiş. Berber bile var. Burasını seviyorum ya. Böyle güzel bir alan. Şimdi buraya bıraktım. İşte burada alışveriş mağazası. Alışveriş mağazası neyse. İşte burada böyle kafeler falan. O yüzden içerideki kafeleri de sevdim. Güzel yani. Mesela ferah buralar. Böyle dar alanlar değil yani. Şöyle bir yer gördüm. Tam Yunus'un istediği gibi siyahlıkta. Böyle insanlar yere falan oturuyor. Çok klas. Bayıldım. Buraya da gireceğim. Tamamen siyah. Çok sevdim. Dışarısı da böyle. Çok sevdim ya kafeyi. Gerçekten simsiyah. Böyle dışarıda oturma yeri de var. Orası da böyle bir yer. Ya genelde dışarıdan çekiyorum ki içeri girince çok çekemiyorum. Görüşmeye geldiğim yeri çekiyormuşsun gibi oluyor. O yüzden bir sonraki durağımız burası. O kafenin de denemesinden çıktım şimdi. Zaten nereye CV bırakırsanız işte gel bir kahve yap falan diyor. Burada da oat latte ve normal flat white yaptım. Ay biraz anlamışsınızdır, yoruldum. Çünkü gerçekten it ayağı yemiş gibi saatlerdir dolanıyorum. Gerçekten yoruldum. Son 1-2 yer kaldı. Bir de evimin civarlarındaki kafelere bakayım diyorum. Sonra artık bitiririz bugünü herhalde. Evet, şimdi de Darling Harbour'a geldim. Biraz da şuradaki kafelere gideceğim. Buralarda da güzel yerler var. Buralar da çok güzel aslında. Böyle kafeler, restoranlar falan var ama hani geneli böyle coffee shop değil de restoran ya da bar gibi. Ay çok yoruldum. Evin yakınında tam olarak şurada bulunan bir tane kafe vardı. Oraya da sordum. Ama onlar aramıyormuş. Zaten saat 2:30 oldu. 3'te çoğu kafeler kapanıyor. Neyse şunu da şey yapayım. O yüzden daha fazla arayamayacağım. Çünkü zaten aşırı zorlanıyorum bu yağmurda. Günün sonunda, şimdi gün özeti yapalım. Günün sonunda 15 tane CV çıkartmıştım. Kaç tanesi kaldı bilmiyorum. 3-4 tane kaldı herhalde. İşte verdim CV'mi. Bakalım. İşte 4-5 denemeye girdim. Bazıları aldı, işte bazıları aramıyormuş falan filan bilmem ne. Bakalım, yanıt bekleyeceğim. Ha bu arada bir tane hem Town Hall'de hem de Redfern'de kafeleri olan bir kafe vardı ya. Kafeleri olan bir kafe. Onun patronu aradı, işte Redfern için arıyormuş. Ya saçım başım gerçekten. Arıyormuş işte. Ben de konumunu gönderebilir misin kafenin dedim. Çünkü gerçekten konum önemli benim için. Uzaksa falan gidemem ya da toplu taşımaya. Toplu taşımaya uzaksa da gidemem. O yüzden o bir yollasın, bir bakalım. Bugünlük bu kadar. Bunun part 2'sini yaparım diye düşünüyorum. İş arama, bulma vlog. Henüz aradım, henüz bulamadım. O yüzden şimdilik vallahi yoruldum ya. 10.000 adım atmışımdır minimum. Gerçekten yoruldum. O yüzden bu yağmurlu Sydney gününün sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinizi öpüyor, sevgiyle kucaklıyorum.